Celsus Kütüphanesi, Roma İmparatorluğu'nun altın yıllarında inşa edildi. Roma, Cumhuriyet'ten imparatorluğa geçtiği M.Ö. 27 yılından itibaren 2 asır boyunca sürekli yükselmiş ve Trajan ve Hadrian gibi imparatorlar döneminde zirveyi görmüştü. Evet arkadaşlar, bugün size Efes kazılarından bahsedeceğim. Yani 1800 yıllardan beri yaklaşık 200 yıldır süren Efes antik kentinin kazılarından. Özellikle de Efes kentindeki Celsus kitaplığından bahsedeceğim. Celsus kitaplığımız zamanında dünyanın 3. büyük kütüphanelerinden bir tanesiydi. İçerisinde çok sayıda parşömen ve kodeks bulunuyordu. 14.000'e yakın içerisinde parşömen bulunduğu söylenir. Bunların 1970'li yıllarda yapılan kazılarında Avusturyalı bilim adamları tarafından kazılarda binanın tabi haliyle zaman içerisindeki depremler ve şeylerle yıkıldığı için ön cephesi ayağa kaldırılmıştır. 1978 yılında bu ön cephe tekrardan kurulmuştur ve ortaya gerçekten yüksek görünümlü, çok güzel mimari bir plastik parçalar çıkmıştır. Bugün halen daha Efes'i gezmemizde göreceğimiz en güzel yerlerden bir tanesi diyebiliriz. Daha sonra bu eser hasar gördükçe depremlerle ön cephesi çok güzel olduğu için içerisi kütüphane olarak kullanılamasa bile ön tarafına mitolojik tasvirlerden oluşan çok güzel kabartmalar yerleştirilerek bir havuza çevrilmiştir. Daha sonra bu 1800'lü yıllarda maalesef bu havuzun kabartmaları Avusturyalı arkeologlarca yine Avusturya'da Viyana Müzesi'nde bulunan özel Efes sergi salonuna taşınmıştır. Zamanında kütüphanemize gelen soylular için alttan bir dehliz yapılmıştır. Sadece kitap okuma amaçlı değil, yan tarafta bulunan umumhaneye geçmek için de alttan bir dehliz olduğu ve bugün hala da bu dehliz görünmektedir. Daha sonra bu eser hasar gördükçe depremlerle ön cephesi çok güzel olduğu için içerisi kütüphane olarak kullanılamasa bile ön tarafına mitolojik tasvirlerden oluşan çok güzel kabartmalar yerleştirilerek bir havuza çevrilmiştir. Bu da Roma döneminin son yıllarında havuz bir şeklinde kullanılmıştır uzun yıllar boyunca. Daha sonra bu da terk edilmiştir. Daha sonra bu 1800'lü yıllarda maalesef bu havuzun kabartmaları Avusturyalı arkeologlarca yine Avusturya'da Viyana Müzesi'nde bulunan özel Efes sergi salonuna taşınmıştır. Şu anda ön cephedeki heykeller dahil mitolojik tasvirlerin orijinalleri de tamamen Avusturya'daki Viyana Arkeoloji Müzesi'ndedir. Roma İmparatorluğu kütüphanelerinin yüksek düzeyleri ve içerikleri konusunda günümüze ulaşmış pek çok yazılı kaynak vardır. Bu kaynaklar Roma İmparatorluğu'nda şahıslara ait çok sayıda özel ve zengin kütüphanelerin varlığından bahsetmektedir. Bu kütüphanelerden en ünlülerinden biri de %80 oranında günümüze kadar oluşabilen mimari yapısı ile Efes Antik Kenti'ndeki Celsus Kütüphanesi'dir.
Celsus Kütüphanesi Doğu cephesindeki yazıttan anlaşıldığına göre milattan sonra 110 yılında konsül olan Gaius Julius Aguela tarafından babası Asya eyalet varisi Gaius Celsius Polemenas'un anısına bir heron olarak yapılmıştır. Babasının mezarı üzerinde inşa edilmiştir. Yine bu yazıttan milattan sonra 115-117 yıllar arasında başlayan inşaatın bitirilmesi, yapının bakımı ve kitap alımı için Aguela'nın varislerine 25.000 dinar miras bıraktığı ve kütüphanenin onun ölümünden sonra milattan sonra 135 yıllarında varisleri tarafından tamamlandığı yazmaktadır. 2 katlı olan kütüphane binası çok zengin mimari süslemeli bir ön yüze sahiptir. Yapıya 9 basamaklı 21 metre uzunluğunda bir platform üzerinden ulaşılır. 16 metre yüksekliğindeki ön cephe 4 çift sütunla taşınmaktadır. Her çift sütunun arasında birer kapı ve pencere bulunmaktadır. Okuma salonu ışığını bu kapı ve pencerelerden alıyor. Çift sütunların arasında yerleştirilen 4 adet kadın heykeli akıl, fazilet, bilgi ve anlayışı temsil etmektedirler. Bugün orijinalleri Viyana Müzesi'nde, yerlerinde ise kopyaları bulunmaktadır. İç salon 10,92 çarpı 16,72 metre ölçüsünde tek ve yüksek bir salondan oluşuyordu. Zemini renkli mermerlerle kaplıydı. Kitapların bulunduğu iç duvarlarla dış duvarlar arasında yazmaların rutubetten etkilenmemesi için dar bir hava koridoru bırakılmış, bina su ve rutubete karşı son derece iyi yalıtılmıştı. Salonun içinde duvarlarda 3 sıra halinde nişler bulunuyordu. Böylece kütüphanenin içi 3 katlı olarak kullanılıyordu. Nişlerde bulunan tahta dolap ve raflarda rulolar ve ayrıca ciltler halinde bir araya getirilmiş el yazmaları saklanıyordu. İkinci ve son katlardaki nişlere ulaşabilmek için günümüzde halen birçok kütüphane kullanıldığı gibi sütunlu 2 katlı bir iç galeri, büyük salonu at nalı gibi çevriliyor, kitaplar görevli bir memur tarafından okuyuculara veriliyordu. Yapılan incelemelerde nişler içindeki dolaplarda 12.500 adet kitabın bulunduğu tahmin edilmektedir. Salonun ortasında bulunan büyük kemerli nişin içinde Celsius'a ait bir heykel, altında ise beyaz mermerden yapılı lahit içinde Asya eyalet valisi Gaius Celsius Polemenaos'un mezarı yer almaktadır. Valinin kemikleri de halen lahtin içinde kurşun bir sandıkta bulunmaktadır. Bu önemli kütüphane, milattan sonra 262 yılında Gotların akınları sırasında yağmalanmış ve kitapları yanmıştır. Yapının içi moloz dolu olarak kalırken milattan sonra 400 yıllarında hala görkemini koruyan ön cephesi bir takım kabartmalarda süslenerek bir havuz olarak kullanılmış, ardından bir depremle yıkılarak 1500 yıllık uykusuna dalmıştır. Celsus Kütüphanesi 1903-1904 yıllarında genel Efes kazıları çerçevesinde Avusturyalı arkeologlar Haberday ve Ernest Spentroff'un kazıları ile tekrar gün ışığına çıkarıldı. Ülkemizdeki birçok kültür mirasımızın başına geldiği gibi heykel ve kabartmaları Viyana Müzesi'ne gönderildi. Yıllar sonra 1970-78 yıllarında Avusturya Arkeoloji Enstitüsü'nden arkeolog Strock ve yüksek mimar Huber kütüphanenin 700 parçadan fazla dağılmış mimari parçalarını birleştirerek planını çizdiler. Ve 10 yıllık bir uğraştan sonra yapının %80'ini bir araya getirilerek tekrar ön cephe inşa edildi. Bugün Viyana'da olan heykellerin yerlerine maalesef kopyaları konarak bir ölçüde eksiklik giderilmeye çalışıldı. Böylece antik çağın ünlü bir kütüphane binasını biraz da olsa tanıma imkanına kavuşmuş olduk. Darısı toprak altındaki diğer eserlerimizin başına diyelim.